Hadi o konuyu konuşalım. Evet, İpek Canbulat, sevgili İpek Canbulat, astrolojinin prensesi. Senden rica etmiştim Mert Ramazan Demir'le Afra Saraçoğlu ile ilgili bir bakım yapman konusunda. Ne diyorsun? Bu çocukların şu anda yaşadıkları ilişki Şimdi nedir? Bilal abi, insanlar ne diyebiliyorlar? Onlar ayrıldılar, onlar birlikte değil diye. Ama ben burada şeffaflıkla, yani şeffaf olarak konuşmamı ister misin? Tabii lütfen. Ee, ha. Şimdi Evet, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Onların bir defa geçen yayında da söylediğim gibi ayrılma şansları gerçekten yok. Onlar sanki bir ruh ikizi gibiler. Yani ve bence bu dizideki performans düşmesin, yahut da ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum. evet. Yani bu benim naçizane fikrim. Dizideki performans düşmesin, işte izleyici onların ayrıldıklarını bilsinler diye de olmuş olan bir şey olabilir. Bana kalırsa bence onlar ayrılmadılar ve birbirlerine son derece yakışıyorlar. Dilerim ki gerçekten evlensinler ve yuva kursunlar. Ben çok beğeniyorum onları. Çok beğeniyorsun. Zaten Peki, onların doğum haritalarında da bakın, gezegenleri bile evet. Afra'yla, mesela Mert'in gezegenleri bile ortak noktaları var. Kesiştiği noktalar var. Baktığım zaman mesela 8. evlerinde bir değişiklik var. Yani iletişim problemlerini gösterir o. Dolayısıyla özel hayatlarını gösterir o. Özel hayatları ve iletişimleriyle ilgili bir problem oluyor, doğru. Çünkü göz önündeler. İnsanlar onlarla ilgili yorum yapıyorlar. Bir yerlerden kötü enerji alıyorlar. Dolayısıyla bunların ayrılmaları da söz konusu olabilir. Ama hani ayrılırsın, küsersin, tekrar bir araya gelirsin ama mütemadiyen bir ayrılık görmüyorum. Asla da bunun bence bir değişik bir noktalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani diziden kaynaklı bir şey. Artık bilemiyorum. Bunların Evet. yönetmenleri mi bir şey söylüyor? Yahut da bunları Yapımcıları idare eden bir şey mi var? He, var yapımcıları mı öyle bir şey? yapımcılarının baskı Yapımcıları. Hı. yaptı. Şimdi ikisi de aynı yapımcıyla ayrı ayrı dizilere imza attılar. İkisi de Görüyoruz aynı Sevdacığım. yapımcıyla Görmez olur muyuz? Ha. ikisi de aynı yapımcıyla iki tane ayrı dizide başrol oynayacaklar. Yapımcılar, ya siz aşk yaşarsanız, benim iki yeni dizimin iki ayrı başrolüsünüz. Aşk yaşarsanız Bu millet iş biter dizileri zaten. Dizi izlenilmez ki aşk ha yaşasa da. Çünkü ağzımdan zaten dizide aldın. aşk yaşanıyor. Ağzımdan aldın lafı. Millet Dizide aşk yaşanıyor zaten. diziyi izlemez, sizin dışarıdaki aşkınızı takip eder. Ve bitti. Dizi izlenmez. Çok güzel bir yapımcı. Tebrik ediyorum. İnan bilmiyorum kim yapımcısı. Bilgin Evet. var mı? Tabii Takdir tabii. edilecek bir adam. Onur Güven Atam. Helal olsun. Evet. Onur Güven Atam Yalı Çapkın'ın da yapımcısıydı. Gezegenleri ne oluyor dedin? Gezegenleri kesişiyor mu? Onların, hayır, gezegenleri bir noktada buluşuyor. Yani aslında Buluşuyor. ikisinin de baktığım zaman, dediğim gibi, hep 8. evlerinde problem var. İkisine de baktım. Doğum haritalarında problem görmüştüm. Bu problem hep iletişim kopukluklarından, bir şey, insanların bu konuşmalarından gelen negatif enerjilerden sarsılan bir diyalog olarak görülüyor. Ama Evet. 11. yere geçtiği zaman, yani özel hayatta orada bir ilerleme, özel hayatlarıyla ilgili bir gelişme ve sonlanma var. Yani burada bir ayrılık yok, görmedim ben ayrılık. O Gör yüzden dolayı söylüyorum. Birbirlerine gerçekten çok yakışıyorlar. Ben ilerleyen zamanlarla da onlarla ilgili daha böyle ayrıntılarıyla bir şeyler anlatmak istiyorum. Ben onları çok yakıştırıyorum birbirlerine. Var mı burada takipçilerinden beğenmeyen, izlemeyen ya da onları birbirine yakıştırmayan yahut da olumsuz bir şey düşünen? Biraz da e, fikirleri de alalım. olumsuz bir şey düşünen benim takipçilerimin arasında yok da Birbirlerini çok seviyorlar onlar. evet, dışarıdan gelip Seviyorlar ki zaten dizide de çok başarılılar Bilal abi. Görmüyor musun? Yani tabii tabii dizide de başarılılar. oyunculukları çok iyi canım. Şimdi o Peki, oyunculuğu yapabilmen için orada da yaşanan aşk, gerçek hayatta yaşanan aşkı aslında oraya kurgu yapıyor. Oraya yönlendiriyor. Oraya aktarıyor. Olayın gerçeği varsa zaten aktarabilirsin. Öbür türlüsü yapay olur. Bence yapay doğrusu bu. zaten. Öbürleri Olur zaten. doğru söylüyorsun. Bunlarınki hep gerçek Evet, duruyordu. Peki zaten sen şeyi yakalamışsın. Mihenk noktasını yakalamışsın bu konunun. İletişimde evet. problem diyorsun. Zaten bizim de şikayetimiz, bizim de Yusuf Dündar da burada, özel abonem, özel üyem. Hoş geldin Yusuf. Merhaba, hoş geldiniz. Evet, zaten bizim de onları sevenlerin ve onların birleşmesini isteyen büyük kesimin, milyonların şikayeti de bu. Bu çocukların insanlarla, hayranlarıyla iletişiminde bir zorluk, bir sıkıntılı durumları var. Çünkü üzerlerinde büyük bir baskı var. Hem toplum baskısı, hem işlerinden dolayı yapımın bir baskısı var. Aşk yaşamayın,
Yaşasanız da gizli yaşayın, Gizli gözükmeyin. yaşayın, görülmeyin, işte ne İletişim, bileyim dışarılarda medyalara, işte televizyonculara yakalanmayın, evet, basına. evet. Peki bu iletişim sıkıntısının üstesinden gelebilecekler mi sonunda? Nasıl olacak? Bu çocukları hiç el ele göremeyecek miyiz? Hiç el ele... Yani Bilal abi o programın ve dizinin bitimine bağlı, anlatabiliyor muyum? Bittiği zaman patlatırlar. Yani bu dizi varken mümkün değil, böyle bir şey açıklanmaz yani. İkisi de dizide oynuyor. O oynadıkları diziler bittiği zaman ya da Bittiği gaz, zaman açıklarlar zaten. Genelde ya da, öyle olur çünkü. ya da gazeteciler yakalarsa arada. Bir de Teşekkür bak, ederim Sema. evet, bir de bir şey daha söyleyeceğim sana. Bu Hı. konuda ne diyeceksin? Şimdi bu çocukların aralarında böyle hani iletişimden dolayı bize yansıyan kopukluk falan var ya, e, zaman zaman da ikisi de genç, gurur yapıyorlar, birbirleriyle küstükleri zamanlar da oldu filan ama e, anne ve babaları ikisini de birbirlerini çok seviyorlar. Babası, Mert'in babası Hacı amcamız, Hacı kendisi çok değerli bir Evet. adamcağız. Afra'ya devamlı beğen yapıyor. Ne paylaşsa beğen yapıyor. Afra'nın annesi de onların ailesi, anne ve babasını, Mert'in anne ve babasını telefonla arıyor, sohbet ediyor filan. Yani bu neyi gösteriyor sence? Ha, bakın şimdi mesela alttan birisi yazdı. Dedi ki dizi bitse de açıklamazlar. Çünkü başka dizileri başlıyor diyor. Bak Sonra bu da güzel bir şey aslında. Doğru olabilir. Başka. Ben bilmiyorum ama nereye kadar saklanacak bu olay? Yani mutlaka bir gizlilik varsa gizlilik elbet bir gün bir yerde patlar ve ortaya çıkar. Böyle bir şey yok yani. Mutlaka bir şekilde çıkacak. O zaman dizileri de izlenmeyecektir, son dizileri. Ama bu böyle gizlilikle olacak iş değil. Mutlaka çıkacak bir yerden. Bunlar ailelerin ayrılmayacaklar. Yani çünkü gerçekten Bilal abi bunlar birbirlerini çok seviyor ve ben çok yakıştırıyorum. Sadece bakın ben değil. Ben bunu diğer arkadaşlarıma, topluma, ne bileyim bir sürü insanlar var çevremde sorduğum zaman bu diziyi çok takip ettiklerini ve inanılmaz da reyting aldığını ve bunları da çok beğendiklerini ve herkes evlensin diyorlar. Niye kimse ayrılsın demiyor? Hiçbir ya kimseyi duymadım. Siz duydunuz mu? Çok yok. yakıştırıyorlar birbirlerini. Yok, başkalarının, başka sanatçıların fanları söylüyor onu. Onlar zaten ayrıldı. Onlar işte başarısız, onlar rüzgarla, PR'la ilerliyor falan diye. Çekemeyenler söylüyor onu. Yani şunu soracağım sana. İkisinin de anne ve babasının, ailesinin bir diğerinin ailesiyle samimi olması da aralarını... O da zaten aslında bizim için bir soru işareti. Yani mesela diyorlar ki hayır hayır öyle bir şey olmuş olsa. Şimdi ayrılan insan ailesiyle neden partnerini tanıştırsın ya da paylaşımlarına sosyal medyada niye onu beğendi yapsın? Niye bütün paylaşımlarının altına yorum yazsın? Yahut like it yapsın. Bu da yani bir muamma. Anlatabiliyor muyum? Şaibeli bir durum. Dolayısıyla böyle bir şeyin olduğuna ben inanmıyorum ve kesinlikle aileler de eğer takipleşiyorlarsa zaten Tartışıyorlar. halk zaten bunu biliyor ama bunu Telefonlaşıyorlar. açıklamıyorlar. Aileler telefonlaşıyorlar. O Tabii kadar. görüşüyorlar. Evet, Biliyorum biliyorum. o kadar ileri. Evet, sevgili İpek Canbulat, ünlü astrolog, ağzın bal yesin. Ay Çok çok güzel. teşekkür ediyorum. Çok sağ ol, var ol, eksik olma. Yine çok güzel bir yayındı. Salı Cuma seninle birlikteyiz biliyorum ama ben tabii ki önümüzdeki Cuma İstanbul'da olacağım. O zaman İstanbul'dan yaparız yayınımızı. İstanbul'a mı geliyorsun Cuma günü? Evet evet. Perşembe günü geliyorum. Ha, Perşembe günü İstanbul'a Perşembe günü geliyorsun. geliyorum. Evet. Televizyon programlarım var. Daha Evet. doğrusu bir iki tane anlaştığım bir yerler olacak. Onlarla görüşmeye geleceğim. Bir müddet dediğim gibi bu kış artık Kıbrıs'ta olmayacağım. 10 seneden beri buradayım. Burada program yapıyordum ama bundan sonra İstanbul'dayım. Zaten takipçilerimin çoğu az önce de yazdılar, gördüler beni. Dolayısıyla onlara buradan selam sevgilerimi ve sizin de izleyicilerinize selam sevgilerimi gönderiyorum. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Çok teşekkürler sevgili İpek. Evet dostlar, İpek Canbulat'la birlikteydik. Bize renk kattı yine. İnşallah Cuma günü yine İpek Canbulat'la ünlü astrolog, astrolojinin prensesi diyorum ben ona. Ünlü astrolog İpek Teşekkür Canbulat'la ederim. yine birlikte olacağız. Ben teşekkür ederim. Sevgiler İpek'ciğim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ olun. Hoşçakalın, sağ olun. Değerli dostlar, yarın yine ben burada olacağım ve yarın yayınımız saat 18'de. Sevgiler gönderiyorum. Sevgiler İpek'ciğim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ olun. Hoşçakalın, sağ olun. Değerli dostlar,
Yarın yine ben burada olacağım ve yarın yayınımız saat 18'de. Sevgiler gönderiyorum.